Herkese merhaba. Strateji oyunlarından neler öğrenebiliriz başlığında ikinci podcast'imi dikkat ve beğeninize sunuyorum. Her zaman olduğu gibi görüş ve önerilerinizi bekliyorum. Hazırsanız başlayalım. 2022 yılıydı. Strateji oyunlarının kişisel gelişimdeki rolü, oynamak, eğlenmek, öğrenmek başlığıyla bir e-kitap yayınlamıştım. Kitabın yayın dili İngilizceydi. Kitabın Türkçe versiyonunuysa henüz hazırlayamadım. Ben de bu kitaptan yola çıkarak özellikle politika, yönetim, ekonomi, tarih gibi alanlarda eğitim görenler ve strateji oyunlarına ilgi duyanlara yönelik bu içeriği hazırlamaya karar verdim. Tıpkı kitapta olduğu gibi bu içerikte de okuyucu oyuncu ya da oyuncu öğrenici olarak isimlendirdiğim hedef kitleme faydalı olabilecek bir çerçeve oluşturmaya çalışacağım. Strateji ve oyun kelimelerini kolaylıkla yan yana düşünebiliyoruz. Aslında her iki kavram da insanlığa yaşam serüveninde eşlik ediyorlar. Ünlü strateji kitabının yazarı Friedman, her bireyin bir yaşam stratejisi olduğunu söylüyor. Aslında yazar insanların tarih boyunca aynı stratejilere sahip olduklarını öne sürüyor. Bu stratejiler hayatta kalma ve etkileşime dayanıyorlar. Friedman tarihsel stratejilere atıfta bulunarak bu kavramın ilk başta askeri bir içeriğe sahip olduğunu belirtiyor. Ancak daha sonra modern çağla birlikte siyasi, ideolojik, idari, diplomatik, ekonomik, kurumsal ve hatta bireysel ve psikolojik alanlara da yayıldığını söylüyor. Strateji Sanatı isimli bir diğer ünlü eserde Dixit ve Nailbuff stratejik düşünmeyi rakibe üstün gelme sanatı olarak tanımlıyorlar. Bu bağlamda işbirliği yapmanın yollarını bulmak, başkalarını ikna etmek, bilgiyi yorumlamak, ortaya çıkarmak, tahmin etmek gibi faaliyetler düşünülebilir. Bu nedenle strateji farklı alanlarda uygulandığı için bireylerin göz önünde bulundurması gereken çok önemli ve dikkat çekici bir kavramdır. Günümüzde strateji oyunları deyince orta yaş ve üzeri daha çok tahta veya karton oyunlarını, genç jenerasyonlar ise daha çok video oyunlarını anlıyorlar. Teknolojinin son birkaç on yılda her zamankinden daha fazla şekilde devrede olduğu gerçeği konuyu daha da derinleştiriyor ve daha da ilginç hale getiriyor. Birçok teknolojik imkanın yanı sıra bilgisayar ve konsol oyunlarının kişisel gelişim için kullanılabileceği fikri üzerinde durulmaya değer güncel bir konu. Bu konunun öneminin artacağı öngörülebilir. Yani entelektüel gelişimi destekleyen birçok teknolojik araç ve gereçten birinin de bilgisayar ve konsol oyunları olduğu söylenebilir. Buradaki bakış açısı bilgisayar ve konsol oyunlarının kişinin içinde yaşadığı dünyaya olan ilgisini ve bağlantısını sürdürmesi koşuluyla olumlu etkileri olduğudur. Bu arada birey kendini geliştirme, öğrenme, deneme ve uygulama potansiyelinin de farkında olmalıdır. Bilgisayar ve konsol oyunlarının göz alıcı gelişimi ve hatta buna mobil oyunları da bazen katmak mümkün olabilir. Ve bu gelişimin hızlı devam etmesi bu ortamın sadece eğlenceli ve boş zaman etkinliği olarak kabul edilmesini zorlaştırıyor. Oyunlar birçok alanda kullanılabilecek ve uygulanabilecek içerikler, simülasyonlar sunuyor. Oyuncuları konsantre olmaya, dikkat etmeye, iyi reflekslerle hareket etmeye, yaratıcı düşünmeye, stres altında hızlı kararlar almaya, bu kararları uygulamaya, kaynakları kullanmaya, rekabet etmeye, strateji ve taktikleri bulmaya ve uygulamaya yönlendirdiği için kişisel gelişime kayda değer katkılar yapabiliyor. Çok oyunculu bir ortamda gerçek oyuncular ve onların insani tepkileri oyunları çok daha keyifli, heyecan verici ve öğretici hale getiriyor. Gerçek oyuncularla rakip veya müttefik olarak oynuyorsanız, oyun her zaman rasyonel bir ortamda, rasyonel bir rotadan gitmeyebiliyor.
Olasılıklar burada neredeyse sonsuzlaşıyor. İnsanın tutum ve davranışlarını oyunun her anında görmek mümkün oluyor. Bu oyun deneyimini daha da değerli kılıyor. Öte yandan yapay zeka ile oynamak veya oyunda bir yapay zeka oyuncusuna sahip olmak ayrıca ilginç. Yapay zeka oyuncusunun seviyesi bu anlamda oldukça belirleyici ve etkili elbette. Ancak gerçek insanlarla rekabet etmek en azından şimdilik daha keyifli diyebilirim. Bilgisayar ya da konsol oyunlarının eğitsel bakış açısına şüpheyle yaklaşan iki farklı görüşten bahsetmek mümkün. Bunlardan biri karşıt görüş olarak adlandırılabilir. Bu görüş oyunların öğretici değil, yalın faaliyetler olduğunu belirtir. Oldukça eski bir görüş olsa da hala destekçiler olduğunu söylemek mümkün. Diğerini ise şüpheci görüş olarak adlandıralım. Bu görüşün savunucuları oyunların potansiyel olarak zararlı etkilerini vurguluyorlar. Bu görüşün temel uyarılarını uzun, plansız ve bilinçsiz oyun oynamanın maliyetleri açısından dikkate almak gerekir. Bu uyarılara da dikkat ederek büyüyen ve giderek daha gerçekçi hale gelen video oyunu dünyasının mevcut veya potansiyel olarak var olan katkılarını ele almak akıllıca olacak. Strateji oyunlarında iki farklı tür var. Sıra tabanlı strateji ve gerçek tabanlı strateji. Bir de ikisini de aynı oyunda bulundurabilen karma tip oyunlar olduğunu söylemek gerekir. Sıra tabanlı oyun, oyuncunun hamlenin diğer oyuncu tarafından yapılmasını beklediği ve sırası geldiğinde oynamaya devam ettiği oyun türü. Bu nedenle oyuncu kendi hamlesinden sonra rakibinin hareketini düşünmek ve hesaplamak zorunda. Sıra tabanlı oyunlar bize satranç ve Monopoly gibi masa oyunlarını hatırlatıyor. Bilgisayar oyunları dünyasında en ünlü sıra tabanlı strateji oyunlarından birisi Civilization serisi. İnsanlık tarihini ele alan yeni oyunlardan biri olan Humankind oyunu da bu kategoride değerlendirebilecek yeni oyunlardan birisi. Gerçek zamanlı oyun türünde ise oyuncuların sürekli oynama olanak ve zorunluluğu var. Yani rakiple aynı anda oyun akarken sizin de hamle yapmanız gerekiyor. Bu alandaki en ünlü örnek şüphesiz Age of Empires serisi. Kuşkusuz birçok farklı strateji oyunundan daha örnek olarak söz edilebilir. Ancak bunu ben burada sizin inisiyatifinize bırakmak zorundayım. Strateji oyunlarının oyunculara önemli katkılar sağlayabileceği, ancak bilgi ve farkındalık düzeyinin gerekli asgari koşullar olduğunu söylemeliyim. Nasıl ki bir oyunun kurulu olduğu bilgisayarda işletim sistemi, ekran kartı, RAM gibi bazı donanımlar varsa, strateji oyunlarının kişisel gelişime konu olabilmesi için oyuncunun belli bir birikim ve ilgiye sahip olması ve bu beceriyi oynayabilecek veya kazanabilecek hazır bulunmuşluk düzeyinde olması önemlidir. Oyunların kişisel ve entelektüel gelişim için kullanılabileceği fikri hakkında çok düşünmeye değer. Buradaki gözlemler, deneyimler ve değerlendirmeler daha da geliştirilebilir. Ancak oynama, bundan keyif alma, bundan öğrenme kavramının oldukça ilginç ve yararlı bir bakış açısı olacağını şimdiden söylemem gerekir. Bunu bir alışkanlık olarak kazanmak oldukça önemlidir. Bu doğrultuda sırasıyla bir strateji oyunu oynayarak elde edilebilecek kişisel gelişim ve eğitim destekleri noktalarına kısaca değinmeye çalışalım. Strateji oyunlarının bize başlıca benim toplayabildiğim, düşünebildiğim ve deneyimleyebildiğim kadarıyla şu katkıları olabilir. İlk olarak insanlık ve medeniyet tarihi bilgisini test etmek ve canlandırmak. Hemen hemen herkes kendisinin ve genel olarak insanlığın varlığını merak eder. İşte strateji oyunları, özellikle tarihsel konseptli olanlar, oyuncuların tarihi anlamalarına yardımcı olabilir.
Tarihsel koşulların canlandırılması ve görselleştirilmesi, oyuncuların teorik bilgileri hatırlamalarını sağlayabilir. Tarih bilmek iyi bir kişisel ve toplumsal donanımdır. Entelektüel birikim hayatta birçok alanda ortaya çıkabilir. Kişinin hayata bakışını, neler yapabileceğini, mesleki gelişimini, diğer insanlarla iletişimini ve etkileşimini belirleyebilir. Peki ben bu kapsamda ne yapabilirim diye soranlara şu önerileri verebilirim. Oyunda verilen bilgilere dikkat edebilirsiniz. Oyundan önce veya sonra tarih, antropoloji, genel kültür gibi kaynakları okuyabilir veya izleyebilirsiniz. İkinci başlıkta siyaset, yönetim ve diplomasi dinamiklerini anlamak ve uygulamak kısmına bakalım. Tarihsel strateji oyunları bir politika, yönetim ve diplomasi sürecidir. Bunların temelini ve dönemin şartları çerçevesinde nasıl yapıldığını anlatan oyunlarda rakiplerle nasıl savaşılacağı, sonuçların nasıl sürdürüleceği ve elde edileceği, ittifakların nasıl kurulacağı ve sürdürüleceği, kaynakların nasıl üretileceği ve kullanılacağı gibi konular anlaşılır hale gelebilir. Bu tür oyunların siyaset bilimi, yönetim bilimi gibi alanlarda eğitim gören kişiler için özel bir öneme ve katkıya sahip olacağını söylemek mümkün. Bu tür oyuncular akademik eğitimlerinin içeriğini görme ve anlama fırsatına sahip olabilirler. Aynı zamanda bir tür deneme yapma fırsatı da bulabilirler. Bunu yaparak edindikleri ve test ettikleri bilgi ve tecrübeleri teorik bilgileriyle karşılaştırabilirler. Bu bakımdan strateji oyunları eğitici bir destek ve yardımcı unsur olarak hizmet edebilir. Ne yapılabilir? Oyunda politik ve yönetsel süreçlerin nasıl tanımlandığına ve gerçekleştirildiğine dikkat edilebilir. Siyasal ve yönetsel süreçleri tanımlayan ve anlatan kaynaklar incelenebilir. Bir diğer başlık ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanması. Bir strateji oyununda ciddi bir performans sergilemek için ekonominin iyi işlemesi ve sürdürülebilir olması çok önemlidir. Ekonominin sürdürülebilirliğini sağlayamazsanız mücadeleye devam etmek giderek imkansız hale gelir. Ekonomik kaynaklarla destekleyemediğinizde birimleriniz muhtemelen güçlerini koruyamazlar. Bu nedenle ekonomik güç gerçek hayatta olduğu gibi oyunda da aynı derecede önemlidir. Ekonomi insanlık tarihi boyunca önemli bir temel olmuştur. Aynı zamanda her tarihsel dönemde refah getirecek değerler farklı olabilir. Onları görmek, ayırt etmek ve anlamak bu tür oyunlardaki deneyimlerin yardımıyla bireysel ve toplumsal faydaları arttırabilir. Bu bakımdan oyunlarda iyi bir ekonomik döngünün nasıl kurulabileceğini görebilirsiniz. İyi bir ekonomik döngünün gerçek hayatta nasıl görüneceği hakkında da gözlemler yapabilirsiniz. Dördüncü başlıkta strateji ve taktiklerin belirlenmesi ve uygulanması var. Strateji oyununu kazanmanın, oyunun sonuna kadar hırslı olmanın ya da hedefe ulaşmak için belli stratejilerle hareket etmenin şart olduğunu bilmek gerekir. Bunları rakiplerin ve müttefiklerin durumuna ve davranışlarına göre uygulayabilmek, güncelleyebilmek veya değiştirebilmek önemlidir. Stratejilerin belirlenmesi, uygun stratejilerin uygulanması, başarısızlıkların onarılması, farklılaştırılması, çeşitlendirilmesi, değiştirilmesi, bunun için gerekli esnekliklerin gösterilmesi temel hedefe ulaşmak için önemli becerilerdir. Bunun için genel ve benzersiz stratejiler ve taktikler oluşturulabilir ve bunların nasıl uygulandığına bakılabilir. Kariyer ve yaşam planlarında kendini geliştirme stratejileri hakkında da sizlere katkıları olabilir ve sizlere bir şeyler öğretebilir. Beşinci başlıkta liderlik etmek, vizyon geliştirmek, karar vermek ve sonuçla yüzleşmek gelmekte. Oyunda birimlerinizi kontrol ediyorsunuz. Diğer oyuncularla etkileşiminiz de oyun boyunca belirleyici olacak.
Dolayısıyla inisiyatif almak, sorumluluk almak, hamle yapmak ve yaptığınız hamlelerin sonuçlarıyla yüzleşmek oyunun en büyük kazanımları. Oyun sırasında lider olarak verdiğiniz kararlarla yüzleşirsiniz. Zaferi ve başarıyı kutlamak iyidir. Bununla birlikte iyi veya kötü zamanlarda doğru ve etkili kararlar alabilmek ve uygulayabilmek önemli becerilerdir. Strateji oyunları oyuncu tarafından verilen kararların sonucu nasıl etkileyeceğini gösteren önemli deneyimlerdir. Böylece karar verme ve sonuç ile yüzleşmeyi deneyimleyebilirsiniz. Şüphesiz kararların sonuçlarını görmek, bunlardan ders almak ve bunları daha sonra geliştirerek uygulayabilmek önemli kazanımlar olacaktır. Bu bakımdan karar alıcılığın başarı ve başarısızlığı içeren bir kavram olduğunu görüp anlamak gerekir. Ve aynı zamanda uygulamalarınızın sonuçlarını hızlı bir şekilde görüp onlarla yüzleşerek onları geliştirmeyi, düzeltmeyi, değiştirmeyi de bu başlık altında öğrenmek mümkündür. 6. başlıkta kriz ve stresi yönetme, risk alma ve kendini test etme geliyor. Oyun sırasında krizlerle karşılaşıldığında bunları yönetebilmek ve bunların üstesinden gelebilmek gerekir. En kritik ve en umutsuz anlarda bile psikolojik dayanıklılığınızın, karar verme ve uygulama yeteneğinizin, zekanızın, refleksinizin ve hızınızın belirlenmesi, oyunun disiplinini korumak için gereklidir. Oyun sırasında belirli riskler almak çok önemlidir. Risklerin ne kadar, nasıl ve ne zaman alınabileceğine karar vermek oyuncuya kalmıştır. Rakibinizle uzun bir mücadele verdiyseniz, oyunda yönetebileceğiniz kaynakları elde ederken ve stratejiler geliştirerek hamleler yaparken kendi dikkatinizi ve motivasyonunuzu korumalısınız. İşler iyi gittiğinde durağanlığa kapılmamalı, işler ters gittiğinde pes etmemelisiniz. Bunun için de krizlerle başa çıkmayı ve stresinizi yönetmeyi öğrenmelisiniz. Ne kadar risk alabileceğinizi görebilirsiniz. Bunu ücretsiz deneme fırsatı oldukça değerlidir. Bu deneyimlerden öğrenebilir ve onlardan yararlanabilirsiniz. 7. başlığa gelelim. Takım çalışması, güven inşası ve koordineli hareket edebilmek. Takım oyununda birlikte çalışmak önemlidir. Birbirine olan güven seviyesi oyunda belirleyici olacaktır. Müttefik ilişkilerini yönetebilmek ve öngörebilmek gerekir. Birlikte çalışmanın, koordine etmenin, birlikte strateji üretmenin ve uygulamanın elbette belli dinamikleri vardır. Aynı zamanda insan doğasını anlamada ilginç deneyimler ortaya çıkabilir. Bu açıdan ekip çalışmasını deneyimleyebilir ve bir ekibin dinamikleri hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Ayrıca çok oyunculu oyun alanında güven ve koordinasyon gibi kavramları görebilir ve öğrenebilirsiniz. Gelelim 8. başlığa. Disiplinli olmak, dikkat toplamak ve motivasyon kazanmak. Oyunda eğlenirken belli bir disiplin ve dikkat sağlayabilmek de gerekir. Kimsenin kaybetmek için bir strateji oyunu oynamayı kabul edeceğini sanmıyorum. Bununla birlikte oyunda ve yenilgi durumunda da öğrenilmesi gereken birçok ders vardır. Bunu dikkat geliştirmek ve motivasyonel bir alıştırma olarak kullanabilmek de yararlı olacaktır. Bunun için oyun deneyimlerinizi kişisel bir disiplin, dikkat ve motivasyon arttırıcı olarak kullanabilirsiniz. Oyun deneyimlerinden disiplin, dikkat ve motivasyon dersleri öğrenebilir ve gerçek hayatta da bunları uygulayabilirsiniz. 9. başlıkta çok yönlü düşünmek ve hareket etmek var. Oyunda aynı anda birçok değişkeni kontrol etmeniz gerekiyor. Bunlar oyuncunun kendisiyle doğrudan ilgili olmayan değişkenler ve göstergelerin yanı sıra dahil olduğu değişkenler de olabilir.
Bir yandan kendi oyununu yöneten oyuncu, rakiplerine ve müttefiklerine de bakmalı. Oyunun dengesinin kendisine karşı bozulmasına izin vermemelidir. Oyuncunun kendisini izole etmesi ve diğer oyunculardan farklı ve daha rahat bir modu izlemesi mümkün değildir. Veya hadi diyelim çok zordur. Tıpkı gerçek dünyada olduğu gibi çağa uygun bir toplumun asgari yaşam koşullarını oyunda da oluşturmak gerekir. Bunun için oyunlarda aynı anda birçok değişkeni göz önünde bulundurabilmeniz gerektiğini anlamalısınız. Çok yönlü düşünme becerilerinizi gerçek hayatta da uygulayabilirsiniz. Evet, biraz uzun olduğunun farkındayım. Gelelim 10. başlığa. Düşünce ve hayal dünyasını geliştirmek. Tarihsel ya da fütürist strateji oyunları, tarihi ya da geleceği canlandırma, koşulları anlama ve alternatif akışlar üretme olanakları sundukları için oyuncunun düşünce ve hayal dünyasının geliştiricisi olarak da hizmet edebilirler. Bu açılardan bireylerin entelektüel kapasiteleri üzerinde de olumlu bir etkiye sahiptirler. Elbette strateji oyunları gerçek dünyanın, tarihin ve geleceğin bazı değişkenlerini temsil etmeyebilir. Dolayısıyla düşünce dünyasını ek çalışmalarla beslemek ve zenginleştirmek oyunun bir katkısı daha olacaktır. Bu açıdan düşünce ve hayal dünyasının gelişimi kariyer hayatında özellikle inovasyon ve yaratıcılık açısından size önemli avantajlar sağlayabilirler. 11. başlıkta refleks, koordinasyon ve dijital becerilerin geliştirilmesine bakalım. Kuşkusuz hemen hemen tüm oyunların en önemli faydalarından biri strateji oyunları için de geçerlidir. Oyuncu bu oyunları oynarken reflekslerini ve koordinasyonunu geliştirebilir. Ek olarak oyuncu teknik araçların kullanımını ve dijital becerilerini de geliştirmelidir. Bu beceriler günümüz dünyasında zaten çok önemliler. Çünkü oyuncunun tarih, strateji, taktik, zeka ve yaratıcılık bilgisini oyuna hızlı bir şekilde uygulamasını sağlar. Ancak oyun ile geçirilen zamanın aşırı olmaması, oyunun bağımlılığa yol açmaması ve kişinin gerçek hayatının düzenli olarak devam etmesi de burada önemli bir koşuldur. Başka bir deyişle, oyunun marjinal faydasına bakılmalıdır. Bu açıdan oyunların refleksleri ve koordinasyon becerilerini geliştirmek için önemli faydaları olduğunu kabul etmek gerekir. Ancak bu oynarken aşırıya kaçılmaması gerektiğini de unutmamamızı beraberinde getirir. Dijital becerilerin geliştirilmesi ve dijital teknolojilerden iyi bir şekilde yararlanılması gerçek hayatta kesinlikle bir avantaj sağlayacaktır. 12. başlıkta eğlenirken öğrenme yeteneği kazanmak var. Her durumda öğrenebilmek kişiye büyük avantajlar sağlar. Özellikle eğlenirken öğrenmek büyük bir kazanç. Birçokları için boş zaman aktivitesi olan strateji oyunları, eğlenirken öğrenmeyi bilenler için gerçek bir hazine olabilirler. Bunun için eğlenirken ve her durumda öğrenmeyi alışkanlık haline getirmek gerekir. Son olarak dijital sosyalleşme yeteneğinin geliştirilmesi başlığına bakalım. Oyunların ortamı, insanları sanal, arttırılmış ya da karma gerçeklikte giderek daha fazla şekilde bir araya getiriyorlar. Bu nedenle dijital sosyalleşme kavramı da ön plana çıkıyor. Strateji oyunlarında arkadaşlıklar birlikte hareket ederek ya da karşı karşıya gelerek kurulabiliyor. Bu arkadaşlıkların, deyim yerindeyse şimdi çok kullanılıyor galiba, klanların, arkadaş gruplarının veya takımların etkinliği oyuncunun dijital öğrenmesinde bir hızlandırıcı görevi görebilir. Dijital ortamda akranlarınızdan öğrenmek en etkili öğrenme yollarından biri de olabilir. Bu bakımdan dijital sosyalleşme
ve dijital akranlardan öğrenmeye verdiğiniz önem, dijital ve sosyal becerilerinizi ve bilgi seviyenizi birlikte arttırabilen bir işlev görebilir. Evet, işte böyle. Dikkat ederseniz anlattığım konsept sadece oyun oynamakla ilgili değil. Bu oyunlar belli bir tablonun parçası ve bu tablonun oyuncunun aynı zamanda bir okuyucu, bir izleyici, bir araştırmacı ve bir uygulayıcı olmasıyla birlikte gidiyor. Bu noktalara dikkat etmek ve bütünsel olarak bakmak gerekiyor. Bu bütünselliği vurgulamak için de bir de genel sonuçlardan söz edelim. Strateji oyunu oynamak makul bir zamanda ve iyi bir verimlilikle olmanız koşuluyla yararlı. Strateji oyunları biraz önce söz ettiğim koşullar çerçevesinde entelektüel bilgiyi destekleyebilir. Ve bu oyunlar özellikle tarih, siyaset ve ekonomi bilimlerinde eğitim görenlerin ilgisini arttırabilir ve bu alandaki eğitime yardımcı olabilir. Genel olarak bilgisayar ve konsol oyunları, rekabet ve başkalarıyla işbirliği gibi konularda çevrim içi oyuncuya öğretici ve deneyim kazandırıcı olabilir. Oyuncu video oyunlarını kişisel gelişim aracı olarak kullanabilir. Özetle, günümüz modern dünyasında yaşam ve kariyer alanlarında çok boyutlu bir bakış açısına sahip olmak ve çoklu yetenekler geliştirmek önemli. Teknolojiye kayıtsız kalmak bugünlerde çok zor. Ve teknoloji hızlı bir gelişim içerisinde olduğundan öğrenme, iş yapma ve eğlenme şeklimiz de çok etkili. Bu nedenle sürekli öğrenmeyi ve kendini geliştirmeyi sıradan, hatta kendiliğinden bir aktiviteye dönüştürmek çok iyi olacaktır. Başka bir içerikte bu konudaki pek çok akademik kavram ve araştırmaya da değinmemiz mümkün olabilir. Son bir öneri olarak şunu söylemek istiyorum. Kendinizi geliştirin. Bu süreçleri ciddiye alın ama eğlenceli ve sürekli hale getirmeyi de ihmal etmeyin. Yeni içeriklerde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.